1830'lu yıllarda Özgürlükler Ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nin meclisinden bir yasa geçmişti. 28 Mayıs 1830 tarihinde ABD Başkanı Andrew Jackson tarafından imzalanan ve Mississippi Nehri'nin doğusunda yaşayan yerli ABD Kızılderililerinin yurtlarından çıkarılmasını öngören bir yasaydı bu. Bu yasanın hükümleri uyarınca New-Echota Anlaşması imzalanmış ve böylece Kızılderililerin gözyaşı yolundaki yolculukları başlamıştı. Peki neden yerleşimciler Kızılderilileri anavatanlarından sürüyordu? Gelin bu hüzünlü hikayeyi videonun devamında hep beraber öğrenelim. Christoph Kolomb Amerika'yı keşfettiğinde burayı Hindistan zannettiği için yerli halkı görünce onlara Indians demiş ve bu isim hiç değişmeden günümüze kadar kullanılmaya devam etmişti. Kızıl renkte bir deriye sahip olan bu insanlar aslında tek bir millet değildi. Birbirlerinden etnik olarak kolaylıkla ayrılabilse de genellikle insanlar bütün Amerikan yerlilerine Kızılderililer diyordu. Halbuki Cherokee'ler, Chickasaw'lar, Choctaw'lar, Seminole'ler gibi Muskogee Kızılderilileri haricinde daha Sioux ve Caddo gibi onlarca Kızılderili topluluğu bulunuyordu. Bölgede emperyalist İspanyol, İngiliz ve Fransızların faaliyetleriyle beraber bu Kızılderililer kenara sıkışmaya başlamıştı. Durumdan pek hoşnut değillerdi. Derken 1776 yılında bu kıtada İngilizlerin kurduğu 13 koloni birleşerek bir bağımsızlık bildirgesi yayınladılar ve böylece Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdular. Bu devletin başındaki insanlar zengin kişilerdi ve aynı zamanda daha yeni madenler açılan bu topraklarda altın bolca vardı. Bu yüzden daha yeni kurulmuşken bile zengin bir ekonomiye sahip oldular. Daha sonra Fransızlar ve İspanyollarla anlaşma yaparak kolonilerinden bazı bölgeleri satın alarak geniş sınırlara sahip oldular. Atlantik kıyısındaki 13 koloni şimdi Pasifik'e kadar uzanmış bir devletti. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra neredeyse tek bir kurşun bile sıkmadan sadece satın alarak Florida, Louisiana, Texas ve Kaliforniya gibi topraklara sahip oldular. Bir savaş gerçekleşmediği, yenilmedikleri için bu toprakların yerli insanları hala onların etkisi altına nasıl girdiklerini bir türlü anlamıyorlardı. Daha sonra ABD fabrikalar kurup tam bir sanayi ülkesi haline geldi. Kapitalist Amerikan yerleşimcileriyle doğayla barışık halde yaşayan Kızılderililer karşı karşıyaydı. Bu dönemde kovboy da denebilecek bazı insanlar Kızılderilileri katlediyordu. Tabi o zamanlar Amerikan yasaları beyazlar arasında geçerliydi. Bir yerleşimci öldürüldüğü zaman yasalar devreye girerdi. Kırsalda ise kovboyların kanunları geçerdi. Daha sonra işlerin bu şekilde yürümeyeceğini anlayan Amerikan hükümeti Kızılderilileri daha kurak bir bölge olan Mississippi Nehri'nin batısına tehcir ettirmeyi düşündü. Bunun üzerine 28 Mayıs 1830 tarihinde ABD Başkanı Andrew Jackson tarafından imzalanan ve Mississippi Nehri'nin doğusunda yaşayan yerli Amerika Birleşik Devletleri Kızılderililerinin yurtlarından çıkarılmasına yönelik Kızılderili tehcir yasası meclisten geçti. Aralık 1835 tarihinde Birleşik Devletler yetkilileri New-Echota, Georgia'da 300-500 arası Cherokee'den oluşan bir azınlıkla anlaşma için temasa geçti. Bu kişilerden hiçbiri Cherokee ulusunun seçilmiş yöneticilerinden biri değildi. Sonuçta Cherokee ulusunu temsil etme yetkisi bulunmayan 20 kişi, Mississippi Nehri'nin doğusundaki tüm Cherokee topraklarının Birleşik Devletlere verilmesi karşılığında Cherokee'lere Kızılderili bölgesinde yeni topraklar ve $5 milyon verilmesini öngören anlaşmayı imzaladı. 15.000'den fazla Cherokee anlaşmayı protesto etse de 23 Mayıs 1836'da New-Echota Anlaşması Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda hızlı bir şekilde yasalaştırıldı. Jackson federal birlikler göndererek batıya göndermeden önce 17.000 Cherokee'yi kamplarda topladı. Ölümlerin çoğu salgın hastalıktan dolayı bu kamplarda meydana geldi. Bu kamplardaki görevlilerin dışında Birleşik Devletler Ordusu asıl göç yolculuğunda çok sınırlı bir rol oynadı. Yolculuğun büyük kısmı Cherokee ulusunun nezareti altında gerçekleştirildi. 100.000 kadar yerli askeri güç kullanılarak batıya göçe zorlandı. Gözyaşı yolu olarak tarihe geçen bu zorunlu göç sırasında çoğu kelepçeli olan yerlilerin 1/4'ü yolda öldü. Kızılderililer bu olaya Nunnadautsuni, yani gözyaşı döktüğümüz yol dediler. İşte kapital düzen ile doğayla barışık yerlerin çatışması tam da bu şekilde binlerce insanın ölmesine sebep olmuştu. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.